Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kantaron yağı nasıl kullanılır, kantaron yağı nasıl saklanır ve kantaron yağı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir onları anlatmak istiyorum. Bu benim kantaron yağım, kendim yapmıştım. Kanalımda da videosu var. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Kantaron bitkisi Mayıs ayından Eylül ayına kadar çiçek açar. Kırlarda, ormanlarda bolca bulabilirsiniz. Şu şekilde koyu kahverengi şişelerde normal oda ısısında bir dolabın içinde karanlıkta saklandığı zaman inanın 3-5 yıl bozulmuyor. Şöyle küçük şişelere koyarak ben banyoya götürüyorum, yatak odasına götürüyorum. Orada yüzüme uyguluyorum. Bu şişeleri atmıyorum. İçini yıkayıp kurutup kantaron yağlarımı bunların içerisinde saklıyorum. Böyle koyu renkli şişenin içinde saklamak gerekiyor. Kantaron yağını nasıl kullanırız dediğimizde ben hemen şöyle onu açıklamak istiyorum. Kantaron yağını yüzümüze, boynumuza ve ellerimizin üzerine sürebiliriz. Güneş lekelerini, ciltte oluşan her türlü lekeyi, yaşlılık lekelerini, gebelik lekelerini gayet güzel giderir. Ama tabii ki uygularken bir kere sürmek yetmiyor. Devamlı ve düzenli kullanmak gerekiyor. Kuru ciltler haftada 2 defa yapabilirler. Yağlı ciltler haftada 1, 10 günde bir uygulayabilirler. Uygulamasını şu şekilde yapıyoruz. Yüzümüzü ve boynumuzu, ellerimizi güzelce temiz suyla yatmadan önce yıkayıp sonra bir çay kaşığı kantaron yağını avucumuzun içerisine alıyoruz. Islak avucumuzun içerisine yine ıslak parmaklarımızla yüzümüze, boynumuza ve ellerimizin üzerine güzelce uyguluyoruz. Çok az uygulamak yeterli oluyor. Kantaron yağını sürdükten sonra sırt üstü uyuyana kadar yatmak gerekiyor. Sabah kalktığımızda da sıcağa yakın ılık suyla yüzümüzü sadece yıkıyoruz. Yüzümüzü her zaman sıcağa yakın ılık suyla yıkamak gerekiyor. Öncesinde de zaten sıcağa yakın ılık suyla yıkayıp sürmüştük. Sabah da yıkıyoruz. İnanın nemlendirme ihtiyacı hissetmiyor. Aynı zamanda çok doğal bir nemlendirici oluyor. Cilt üzerinde çok güzel bir bariyer oluşturarak cildin nem kaybetmesini önler. Uygulamadaki püf nokta akşam uygulamak gerekiyor ve ıslak yüzümüze, boynumuza, ellerimizin üzerine uyguluyoruz. Sabah da kalktığımızda yine sıcağa yakın ılık suyla yıkayıp kurulamadan nemli ve ıslak bırakıyoruz. Kendi kendine kuruması gerekiyor cildin. Kantaron yağını kullanırken mutlaka akşamları kullanmak gerekiyor. Eğer gündüz kantaron yağı kullanılırsa ve güneşli bir havada dışarı çıkılırsa sürülen her yerde aşırı lekelenmeler olur. O yüzden kantaron yağı gündüz kullanılmaz, güneşte kullanılmaz. Yazın güneşin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmaz. Kantaron yağı açık yaraya sürülmez. Sivilceli ciltlerde uygulanması da çok farklıdır. O yüzden sivilceli ciltlerin tedavi olmadan kantaron yağı uygulamamaları gerekir. Kantaron yağı kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de kantaron yağı içilmez. Karaciğerde toksik etki, zehirli etki yapabilir. Karaciğer hücrelerine zarar verir. O yüzden mutfakta rutin kullanılmayan hiçbir şeyi içip yememenizi öneririm. Kantaron yağı doğal cilt bakımında çok önemli bir yere sahiptir. Kantaron yağı saça da sürülmez, saçta beyazlamayı artırır. Çünkü kantaron yağının içerisinde cildi beyazlaştıran maddeler var. O yüzden ben saçlarımda da kantaron yağı kullanmıyorum. Kantaron yağı göz çevresine sürülmez. Alın ve çene gibi yağlı olan bölgelere daha az sürmek gerekir. Islak yüze 1 çay kaşığı, ıslak boyun kısmına, dekolte bölgesine kadar 1 çay kaşığı yeterli. Yine ıslak ellerin üzerindeki lekeler için de birkaç damla yeterli olur. Kantaron yağının en uygun, en güzel kullanım şekli kış aylarıdır. İlkbahara kadar rahatlıkla kullanılıp ilkbaharda artık kullanmayı
bırakmak gerekir. Yazında kesinlikle kullanmamalıdır. Sizin kantaron yağı kullanımı ile ilgili tecrübelerinizi yorumlarda benimle paylaşmanızı isterim. Sağlık, mutluluk, huzur içinde olun. Hoşça kalın.